Yeni bir gün Hokkaido'da kaldığım yerden çıktım. Bir sonraki gün, bir sonraki video. Her yerde bir inşaat var. Bugünkü hedefimiz Asahikawa. Ondan sonra Furano, Biei, köyler, kasabalar derken çok güzel yerlerden geçeceğiz. Videoyu ben böyle başlayayım. Abone olmayı unutmayın. Gün başladı, video başladı. Yakaladım. Son dakikada yakaladım. Geliyorum. Oh maşallah. Benim tren burada. 5. ve 6. vagon rezervasyonsuz olanlara, yani benim için. Non-reserved. Biletim böyle. Hokkaido'da bir hafta geçerli. Sınırsız bir bilet aldım. Tüm trenlerde geçerli. 190 dolara. Sapporo güzel yer arkadaşlar. Buraya özellikle kışın gelirseniz karın tadını, kayağın tadını çıkarırsınız. Güzel yerler. Tatil tipinize bağlı ne kadar süre kalacağınız. Açıkçası yemekler güzel, lezzetli. Tokyo'ya göre ucuz mu? Bir tık ucuz sayılabilir Tokyo'ya göre. Tokyo'ya göre zaten her yer ucuz. Tren gidiyor. Anime sahnesi. We will be stopping at Iwamizawa, Bibai, Sunagawa. İşine gücüne giden Sapporolu gençler. Buradaki Hokkaido Üniversitesi'nden dolayı sokağın içerisine gezdikçe, sağa sola gittikçe görebiliyorsunuz. Bir üniversite şehri gibi geldi bana. Bir de kışın gelmek lazım. Özellikle beni yeni takip ediyorsanız, takip etmediyseniz hemen takip edin. Takip tuşuna basın. Çok güzel yerler göstereceğim. Hokkaido bir seri olacak. Video serisi olacak. Çünkü ben buralarda yaşamak istiyorum. Çiftlik kurma hayalim var. Eşimle, çocuğumla ileride Allah nasip ederse, bilmiyorum nasıl olacak. Olacak herhalde bir şekilde. O yüzden Hokkaido'yu böyle hakkını vererek gezmek istiyorum. Kuzey Kore geçen füze yolladı. Ta oralara kadar çıkacağım. Bir bilgilendirme yapmak istedim. Çünkü izleyenlerin %60'ı kanala abone değil. Bak, videoları beğeniyorsunuz, güzel kaliteli diyorsunuz. Editle bayağı bir uğraşıyorum. Direkt abone olun. Çünkü buraları gösterip tanıtan Türk yok. Bak, üzerine basa basa söylüyorum. Benim gibi Japonya'yı tanıtan bir Türk kanalı yok. Olanlar genelde kendi içinde bir şekilde, zaten bir elin parmağını geçmiyor, anlatmaya çalışıyor, ama ben olabildiğince Japonya'nın her yerini, her köşesini anlatmaya, gezmeye, görmeye çalışıyorum. Çünkü burada yaşıyorum. Bu kültürün içerisindeyim. Abone olmayı unutmayın. Bir ufak bir not var. Ben 2020 senesinde Japonya'yı baştan sona bisikletle gezdim. Belki kanal abone olmanızda bu da yardımcı olabilir. Bilet kontrolü yapılıyor. Eskiden bu tür trenlere kaçak binme olayı da gezginler arasında bir aile fazlaydı. Yolunu söylemeyeceğim. Önceden yapılıyordu. Hala da yapılabilir. Ufak böyle bir boşluğu var. Biraz Japonya'yı ulaşım sistemini çözmeniz lazım. Ama kontrol yapılıyor. Aklınızda olsun. Sonunda Hokkaido'da ayak basmadığım bir şehre geldim. Hokkaido'nun en büyük ikinci şehri Asahikawa'dayız. 2 gün burada bir festival var. Benim ana üssüm burası olacak. Birkaç gün buralardayım. Kafam rahat, sağa sola gitmek istediğim için 2 günlüğüne bir yer kiraladım. Güzel olacak. İleride buralarda yaşayabilir miyimin, düşüncelerimin ana merkez yeri bu Asahikawa olduğu için böyle rahat, kafam rahat gezmek istiyorum. Bir de kokuyorum ya. Benim banyo falan yapmam lazım. Adam akıllı anlamadım yani. Banyo yapıyorum, banyoda terliyorum. Ama buralar biraz soğuk esiyor. Yine de güzel. Bu arkamdaki gördüğünüz yerleri bayağı bir şey yapacağız, gezeceğiz. İstasyonun büyüklüğüne bakın. İkinci büyük şehri Hokkaido. Kapıların bazıları açık, bunları anlamadım. Kilometresine ne kadar alıyorlar? İstasyondan hemen çıktığınızda Japonya'nın neredeyse her yerinde zincir oteller vardı. Benim kalacağım yer tam şu karşıdaki Road Inn Oteli diye geçiyor. Başından sonuna adamlar öyle bir sistem yapmış ki ulaşım zaten 10 numara işliyor. Ama konaklama da pek rahat sayılmaz, ama kahvaltı dahil, yanlış bilmiyorsam 50 dolar mı ne, öyle bir şey. Gecelik bir fiyatı olması lazım. Ama gelişiyor. Gördüğüm vallahi aşağıdan beri Hakadote'den buralara kadar her yerde bir inşaat var. Sürekli bir şey oluyor buralarda. Her yer gelişiyor gibi. Ama daha dün Kim Jong-un peşi sıra 10 tane mi 12 tane mi ne füze atmış, Japon denizine filan düşmüş. Buralarında öyle bir
sıkıntısı var açıkçası. Rusya, Kim Jong-un, yani Rusya'dan daha çok korkmak lazım Çin'le beraber de öyle bir durum var. Bir güneş açıyor. Açtı mı direkt vücudu yakıyor. Enteresan bir havası var. Bir yandan rüzgar esiyor. Bir yanım sıcak, bir yanım soğuk. İnanılmaz. Yağmur başladı. Güneş açıyordu, yakıyordu. 10 dakikada yağmur yağdı. Üzerimi değiştirdim. Hemen trenle 1,5 saatlik tarlalara, çiftliklere gitmem lazım. Hadi bakalım. Ters giymişim. Ters giymişim bunu. Tuvalette 2 dakika değiştirdim. Çantamı bıraktım. Japonya'daki otellerde check-in 3'te oluyor. Çıkış da böyle ya 10'da oluyor. Çok nadir 11'de olanlar var. Biraz heyecanlı olduğum için bunu da ters giydim. Biei diye bölgeyi gezmem lazım. Oraları çıkardım. Bir 6 saatimi oralara ayırdım. Çünkü sonraki günlerde bu Asahikawa, bu bölge çevresinde biraz dolanacağım. Tek sıkıntı oralarla ilgili tren. Mesela Furano'ya 2 saat sonraya tren var. Dönüş daha sonra 1 saatte bir trenler dönüyor. Yine bir şekilde 1 saatte de bir ulaşım var. Böyle hayatım böyle gidiyor şu anda. Tren geldi. Ne kadar küçük bu ya. Şimdi gideceğiz. Bununla gidiyoruz. Unutmayın. Şöyle bir trenle geldik. Şimdi burada tamı tamına 1 saat 10 dakikam var. Yemek yiyeceğim. Etrafta biraz dolanacağım. Ondan sonra Furano diye bir yere gideceğiz. Buraya gelene kadar etrafta tabii Japon göremedim. Hiçbir şekilde evlerinin dışarısında bir şekilde bulunmuyorlar. Evler eski. Herkes bir küçük bir olsa bir tarımla marımla bir şeyle uğraşıyor. Bir iki tane turist var sarışın. Ya bu sarışınlar, yemin ediyorum dünyayı en çok bu sarışınlar geziyor. Vay be. Şehir değişti ya. Lan burada da yine Çinliler, Minler, Koreliler gelmiş. Koreliler seviyor buraları. Şimdi bu bölgeyi özel kılan bir tane mavi göl. Ben oraya gitmeyeceğim açıkçası. Biraz etrafında dolanıp yerel halk ne yapıyor, ne ediyor? Biraz da karnım aç, yemek yemem lazım. Durum bu. Her şey ne kadar küçük ya. Oğlum arı çalışıyor kasabada. İncin top oynuyor ama yolları muntazam bir şekilde yapıyorlar diyeceğim. Burası önemli birisinin evi mi? Tapınak mı burası? Tapınağa benziyor. Yeni asfalt dökmüşler. Şimdi buralar 10.000 kişinin yaşadığı küçük bir kasaba. Sokaklarda insan göremezsiniz Japonya'da. Tokyo'da bile dünyanın en kalabalık yerinden böyle çıkınca gidince böyle Shibuya'nın 2 yukarısına gidin insan geçmez. Ama aşağısında binlerce insan karşıdan karşıya geçiyor. Şimdi burada yoruldum. Panasonic'in televizyonu var. Ara sokaklara falan giriyorum, çıkıyorum. Buranın olayı bu mavi göl. İleride canımın içiyle geliriz. Buranın çiftçi Takashi abileri, Sakura teyzeleri. Arada dolanırken böyle bir kule denk geldi. Çıkayım bakayım herhalde dedim. Ücretsizdir büyük ihtimal. Buradan da para almazlar. Civarda yaşayan yerel insanların ne yapıyorlar? Patates, soğan, kabak. Oh. İlginç bir yer. Bütün kasabayı görebiliyorum. Adamlar kasabanın ortasına kule yapmışlar. Ücretsiz bir şekilde çıkıp kasabayı görebiliyorsun. Çok güzel. Çok güzel. Tam olarak böyle bir şey arıyordum ben de. Şu anda neredeyse nüfustan fazla burada Koreli var. Akın akın Koreliler buraya geliyor. Otobüs turlarıyla birlikte. Seviyorlar bu tarz yerleri. Çinlerin olduğu yerde başka bir insan yok. Korelilerin olduğu yerde dikkat ettim. Fazla öyle bir topluluk yok. Terk edilmiş bir yer değil mi? Evet. Yorumlarınızı duyar gibiyim arkadaşlar. Maalesef Japonya baştan sona böyle gözüküyor. Terk edilmiş bir yer gibi, bir kasaba gibi. İnsan göremezsiniz ama herkes evinde, herkes bir şeyle uğraşıyor. Evlerin yapılarına baksanıza. Büyük bir tane ev göremezsiniz burada. Bir kule var. En yüksek tepesi burası zaten. Okulu, hastanesi, marketi vesaire derken her şey iç içe. Bir de belediye binası olması lazım şurada bir yerde. Her şey iç içe. Açamıyoruz. Japon güvenliği. Evlerin birçoğunun yeni olduğu anlaşılıyor. Buraya gelene kadar evler bir hayli eskiydi. Belli, burası ana yer gibi. Büyük ihtimal ben bunu ileriki videolarımda da söyleyeceğim. Şehirden kopmadan bir hayat işte. Şuralar, dağların oralar. Düz bir yer bakıyorum.
Bunu kendime not alarak şey yapayım, yayınlar mıyım bilmiyorum da. Çünkü kafam gidiyor benim bir yerden sonra. Çok şeyle uğraşıyorum. Uzun lafın kısası, evet, mantığım olmaz diyor. Mantığım olmaz diyor. Mantığımı duygumun önüne koymam lazım. Duygularımı mantığım önüne koymamam lazım. Bu denli bir kritik kararda. Duygularım gel diyor, mantığım gelme diyor. Biraz daha kendimi zorlamak istiyorum. Başından sonuna Hokkaido gezisi için videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayın. Yani insan yok ya, insan. Tabii buranın kışından bahsetmek lazım. 6 ay kış arkadaşlar burada. Şu anda havanın geçişliğinden de anlayabilirsiniz. Yani evlerin boyutu kadar kar yüksekliği oluyor. Böyle bir de hayat var. Bunu da göz önüne almak lazım. Kızartmacı abime geldim. Karidesleri kızartacak inanılmaz bir Koreli popülasyonu var arkadaşlar. Şu anda herkes Kore'den gelme turistler. Abim beni görünce şaşırdı zaten. İnşallah yarım saatte gelir giderim. Ne garip garip şeyler yapmış Koreliler ya. Bunların hepsini bak Koreli yapmış. Fiyat göstereyim. Ben şu kızartılmış karides tabağı Green Perilla Chicken Roll Fred 1600 yani 11 dolar civarı. Karnımız doyacak bunlar. Buranın olayı zaten bu kızarmış pirinç ya. Pahalı gibi aslında. Böyle kasaba yerine göre bir tık pahalı olabilir buralar. Orange juice 600 yani. Böyle sanki bir dolar daha, birkaç dolar daha ucuz olabilirmiş. Korelilerden dolayı böyle birkaç dolar fiyatı yükseltmişler. Yemeğimiz geldi. 10 dolarlık yemek geldi. Bunlar çok güzel gözüküyor ya. Çorba var burada. Bana afiyet olsun. Şunu çok merak ediyorum ya. Şu çok tatlı gözüküyor da. Karides tabağı diye geçiyor bu. Yani buraların olayı biraz deniz mahsulü olduğu için lezzetli olacağını düşünüyorum. Pilavından bir başlayayım. Maşallah. Hokkaido'da yediğim yemekler arkadaşlar yani tazeliği o kadar belli ki. Tazeliğin getirmiş olduğu bir lezzet var. Böyle bir salatadan bir alayım. Kuyruğunu yemiyoruz. Pilavları genelde lapa lapa oluyor. Ama bu karidesin sosu da geldiği için güzel bir lezzet çıkmış ortaya. Şunu merak ediyorum ya. Nasıl yiyoruz? Böyle mi yiyoruz acaba? Sosa bandırmak lazım bunu. Yani bunun bütün olayı sos ya. Bu etin bütün olayı sos. Bence 10 dolara göre gayet taze. Parasını hak ediyor. Parasını hak ediyor. Koreliler buraya boşuna gelmiyor demek ki. Görüntü güzel ama bütün olayı sosta. İlk kez gördüğüm bir şeyi göstereceğim. Şu gördüğünüz hardala benzeyen wasabi. Vallahi wasabi tadı geliyor. Enteresan. İlk kez bu renkte bir wasabi görüyorum. Kasabamızda yemeğimizi yedik. Junpei diye bir yer. Yemeği yerken neyi düşündüm? Bak kasabadayız ya. Akın akın Kore'den insan geliyor. Allah'ın bir bölgesindeyiz yani. Bir tane adamların Mavi Gölü var. Bak bu civarda Mavi Gölü var. İnanılmaz bir turist akışı var oraya. İnanılmaz yani. Bizde de bizim köylerimizde, kasabalarımızda da bu denli bir turizm akışı olduğunuzu hayal etsenize ya. Kore'den mesela geliyorlar. Pütürge'yi gezmeye geliyor. Koreli kafile. Sadece bildikleri yer Japonların mesela Kapadokya. Dondurmayı biliyorlar. Başka bir şey de bilmiyorlar. Japonları bu konularda gerçekten takdir ediyorum. Sorduğum o soruyu bir daha soracağım arkadaşlar. Bu tarz bir yerde yaşamak ister misiniz? Dünyanın bir ucunda, yurt dışındasınız. Görüşlerinizi yazın video altına. Farklı bir ülkeye gidim yaşayayım düşüncesinde olmayın. Her yerin kendine has bir zorluğu var. 6 ay kış mesela burada gördüğünüz bir düzen var. Tamamıyla doğal bir yaşantı var. Burasını kasaba olarak düşünebilirsiniz. Yaşar mısınız? Videonun altına yorumlarınızı bekliyorum. Buralardaki ulaşımı anlatırken aklıma bir şey geldi. Zamanında Japon mühendisler geliyor. Türkiye'deki yetkililerle görüşüyor ve diyorlar ki biz yatırım yapmak istiyoruz. Para vereceğiz. Demir yolu inşa etmek istiyoruz. Tamam diyor işte Türkiye yetkililer. Okey. Yapalım hemen İstanbul, Ankara vesaire yapalım mı? Büyük şehirlerde yapalım. Yok diyor biz oralara yatırım yapmak istemiyoruz. Biz daha böyle en ulaşılması zor, gidilmeyen yerlere, köylere, kasabalara demir rayları döşemek istiyoruz. Ulaşımı zor yerlere gitmek istiyoruz. Bunu kabul ediyorsanız anlaşmayı yapabiliriz diyorlar. Tabii, anlaşma yok tabii. Bakın kasabadayız. Deli gibi asfalt döküyorlar. Yaşayanların arabalarını göstereyim size. Şöyle bir araba topluluğu var. Park gibi bir yerde. Bu kasabanın merkezindeyiz. Hemen istasyondan çıkınca otobüs durağı var, restoranlar var. Eczanesi, marketi, şusu busu vesaire derken adamlar buraya banka, kitap satın alabilecekleri bir yer koymuşlar. Her şey kompakt bir kasaba burası.
anlatmaya çalıştığım durum bu arkadaşlar. Şehrin en büyük binasından biri Tourist Information yeri. Ne kadar özenerek yapmışlar. Tak burada bir de istasyon, kendini çekmeye çalışan bir Koreli kız var. Belki birileri gelir, yolu buralara düşer. Trenlerin kalkış saati. Bizim tren geldi. Küçücük. Bir 30-40 kişiyle gidiyoruz. Hadi bakalım. Biraz yolumuz var. Bir iki kişi dışında kimse gelmedi. Ya enteresan bir şekilde bu tarz yerlerde inanılmaz mutlu hissediyorum kendimi ama önceden söylediğim şeyi yine söyleyeceğim. Yani bu duygusal bir karar. Baksana abi niye bu yolda yürümek istersin ki mesela? Bomboş bir yol. Ben öyle mutlu oluyorum ya. Dağlara giden yol böyle, yeşilliğe giden yol, ucunda bir şey var. Bir hedef var. Hadi bakalım, mantıklı düşünmem lazım. Buraya niye geldim? Bu çocuk bu dağın başına niye gitti diye sorabilirsiniz. Furano bölgesi lavantasıyla meşhur. 50 senedir bu bölgelerde lavanta yetiştiriciliği yapıyorlar. Atlamadan izlediyseniz hep tarımla uğraşıyorlar. Hep böyle bir pirinç tarlaları var sağda solda. Genç çok az. Aile şirketleri genelde o gençleri kendi içinde tutuyor. Mesela okula giden ben sadece bir tane çocuk gördüm bizim trende. Buraya kadar kaç? 80-100 kilometre var herhalde. Bayağı aşağılara geldim ben. 1,5 saatte döneceğim. Yani kısaca özetlemek gerekirse Japonya'nın kırsallarını gençler durmuyorlar. Büyük şehirlere kaçıyorlar. Evet, bu zaten bilindik bir şey. Yaşlı nüfusu bir ayrı fazla ve sokaklar gördüğünüz gibi herkes tarımla uğraşıyor. Lavantaları toplayan işçiler. Sezon bitiyor. Şimdi 10 dakika yürüyeceğim. İleriki yerde turistlere açılan büyük bir tarla var. Lavanta tarlası. Oraları gezeceğiz. Böyle Japonya'da hayatım böyle. Tarlalar içinde geçiyor bu videoda. Güzel oluyor. Koku daha değişmedi ama. Yürüdüğüm manzaralar böyle. Furano diye bir kasabadayız. Tam bir Japon filminin içerisindeymişim gibi. Bu ne ya? Şuradan bir yerden at boku geliyor. At bokunun kokusu geliyor. Nerede duysam tanırım. At bokunun kokusu. Burada demek ki at çiftliği de var. Google'a bakmadan anladık. Burası kavunların bütün Hokkaido'ya yayıldığı, büyük şehirler transferinin olduğu bir yer. Çok meşhur kavunu. Bir kavun kokusu geliyor. Bak dışarıdayım, dışarıda. Nasıl yiyorlarsa içeride. Koreli galiba bunlar. İnanılmaz bir kavun kokusu geliyor. Ben buraya geleceğim. Önce bir tarlayı gezip ondan sonra geleceğim buralara. Herkes arabasıyla gelmiş, turla gelmiş. Ben yürüdüm anasını satayım 2 kilometre. Tur arabalarına bakın arkadaşlar. Kore buraya gelmiş. Ücretsiz ya. İnanılmaz bir reklam dönüyor burada. Bakın. Geldiğim yere bakın. O kadar yürüdük. Yarım saat yol yürüdüm ama değdi. Enteresan bir koku var burada. Tarla böyle gidiyor, buraları geziyorsunuz. En sonunda da kavun ve lavantalı dondurma yiyeceğiz. Adamların motosikleti bile lavantalı ya. Adamlar
lavanta bahçesinden inanılmaz bir turizm yakalamışlar ya. İnanılmaz bir turizm dönüyor arkadaşlar. JR buranın tren şirketi adamlara özel lavanta istasyonu kurmuş ya. Bazı zamanlar gelip geçiyor. Kızlar nerede yiyeceğim bunu? Bu mükemmel gözüküyor yalnız ha. Tepeden almak her zaman mutluluk verir. Şöyle. Bir kez lavantalı bir dondurma yiyeceğim. Koku enteresan. Biraz tadı farklı geldi ya. Lavantanın tadı nasıl olur bilemediğim için biraz şekerle biraz oynama yapmışlar. Valla canımın içi olsaydı severdi ama lavantanın tadını bilmediğimdendir. Ondan sonra şu şeyi alacağım. Kavun. Netlik bozuldu. Kavunu alacağım. Enteresan bir şekilde tadı kafası sonradan geldi derler ya. Yedikten sonra geliyor. Böyle ağızda kalıyor. Ağızda enteresan bir tat bırakıyor. İlginçmiş. Günün birinde traktöre binip resim çekeceksin ve bundan para kazanacaksın deseler inanır mısınız? Vallahi bir Japon Takashi inanıyor. Bunların hepsi yaşlı galiba. Çinlilerden sonra en çok bu bölgede demek ki Koreliler geziyor. Enteresan bir şekilde hoşlarına gidiyor. Neymiş bunun adı? Scarlett Johansson yok. Scarlett Sage diye geçiyor bu. Hemen sola koyacağım ne olduğunu. Lamiense annuel. Oy ne güzel kokuyor ya. Çiçek koklamak için binlerce kilometre öteye mi gittin diye sorabilirsiniz. Biraz da haklı da olabilirsiniz ama enteresan yerler buralar. Şu dağların görüntüsüne baksana. Bizim Malatya'nın dağları yeşil olsa aynı böyle olurdu. Vallahi görüntü benziyor. Topladıkları malzemeleri buldum. 15 kilo mu? 15 kilo. Helal olsun. Enteresan bir huzur veriyor ya. Bu Japonya'nın kırsalları enteresan bir huzur veriyor. Ana babamın yerine böyle Fukuoka'ya gittiğimde de canımın içiyle beni arabayla bir dolaştırmıştı. Kayınpeder, kayınvalide. Oralarda da böyle anlamsız bir şekilde yani sinirlenmiyorsun ya. Ne olursa olsun o bizdeki o hani fevri davranışlar gidiyor ki arada sırada çok kez fevri olan biri olarak söyleyebilirim ki. Enteresan bir huzuru var bu bölgede Begonya. Anam burada olaydı var ya. Cem şunlardan bir tane koparıp Türkiye'ye götürebilir miyiz diye kesin sorardı. Koreliler begonya'ya begonya diyormuş. Bunlar reyhan. Ben de severim. Genelde yemeklere reyhan atarım. Japonlar da seviyor. Ulan her yerim sinek oldu. Görüntü güzel ya. Bunlar esrar mı acaba? Bir esrar görüntüsü var. Ekmezler diye düşünüyorum. Ceviz ağacı bulduğumu sandım da enteresan bir kestane mi lan bu? Kestane mi bu acaba? Kestane ağacı. Korelilerden öğrendiğim kadarıyla da bir süre içlerinde yaşadım. Vallahi Japonlardan daha hareketliler. Bazen yer yer bize benzedikleri oluyor. Etraf çok güzel. Yani etrafta Japon olmasından çok Koreli olması ne bileyim benim biraz belki hoşuma gidiyor. Köşede hemen gideceğim kavun yiyeceğim. Güzel bir görüntü ya. Anam bu videoya seri like atacak. Bunlar lavantanın her türlü şeyini yapıyorlar. Lavanta suyundan tutun da lavanta duş bilmem nesi, yüz maskesi falan derken ama biraz önce şunu kokladım. Dur neydi o? Şu. Şunu kokladım. Organik lavanta sabunu. Canımın içine lavanta sabunu aldım. Çok güzel kokuyordu. Yağmur gelecek gibi. Koreliler resmini çekerken ben de kavun yemeye gideyim. Son bir kere daha bakalım. Gerçi lavanta sezonu bitmiş. Söylediğim gibi inanılmaz bir ticaret tur organizasyonu dönüyor burada. Motosikletle de bir gün inşallah geliriz buralara. Şimdi sırada kavun var. Buranın asıl olayı kavun. Kavunları hediyelik olarak birbirine veriyor Japonlar. Çok da pahalı bir şey değil açıkçası. 2 kilo 3900 yen. 4 kilo 7500 yen. 50 dolara 2 tane kavun. Bak görüntüye. Ama biraz turistik fiyat var açıkçası. Gelmişken yiyeceğim orası ayrı ama 800 yen. Fiyatlar böyle. Tokyo'da da 800 yen, 1000 yen arasında değişiyor. Tsukiji markette falan yemiştik. Manzaraya karşı.
Yağmur yağıyor ya. Dişlemek istiyorum ama ayıp olmasın diye Michelin restoranındaki görüntüyü vermek istemiyorum. Mükemmel bir şey. Kıl mı kalmış? Ben bunu dişlim abi. Bu tam kesmemişler bunu. Ama bu Hakadote'deki yediğimden bir tık farklı. Sanki biraz susuz gibi. Tam orijinal yerine geldim. Susuz gibi sanki. Abi düşme yere ne olur. Bu Furano kavunların olayı tatlı olması arkadaşlar. Tatlı böyle bir de sulu sulu olması. Vallahi bunu zamanında dedem de eve kavun getirdiğinde lezzet aynı. Bir tık farklı. Yalan yok. Bir tık farklı. Yalan yok ama öyle aman aman Allah'ım ya Rabbim bu ne düzeyinde. Sana bir böyle bir 70-80 dolarlık kavun hediye edeyim düzeyinde bence değil. O yüzden dişliyorum şu anda. Bir an düşündüm dedim canımın içine bir kavun mu göndersem posta yoluyla da iyi ki de göndermemişim. Galiba o kavun sevmiyordu. Karpuzcu o. Çatarla uğraşamam yani. Romantik olmanın anlamı yok. Karşıda yağmur yağıyor. Ne güzel çimenin kokusu çıktı ya. Anasını satayım. Tokyo'da ben çimen kokusu alamıyorum ki. Nem kokusu, takashi kokusu, sakura kokusu. Hadi gidelim. Arkadaşlar hayattaki bütün şansımı biraz önce kullandım. Vallahi kullandım, billahi kullandım. Melon cheese tart aldım. Yamuk çıkıyor. O ne lan, hemen böcek geldi. Ve en sonuncusu benimmiş. 300 yen. Şöyle bir şey. Oh. Güzel gözüküyor vallahi. Kavun kokuyor. Fena değil. Buradaki kavunların o tatlılığı Hakodate'de yediğim kavunun tatlılığına benzemiyor. Enteresan bir şekilde buradakiler de oradan geliyor. Ama bu çiftlikten mi gidiyor emin değilim. Yani güzel. Benim bir an önce istasyona gitmem lazım. Yarım saat yolum var. Burada yağmura yakalanırsam biterim. Yürü yürü. Yol bitmiyor çünkü burada yarım saat. Ama misyonumu tamamladım. Geldim, kavunumu yedim. Diğer bölgede kızartılmış şeyimi yedim. Krep, lavanta tarlası falan derken misyonum tamamlandı. Yağmuru da yedim. Ya, yapacak bir şey kalmadı. Tutup tarlalarda haydi gibi gezemem burada. Polisi ararlar. Vallahi polisi ararlar. Felaket bir yağmur geliyor. Felaket. Bir anda sular boşalacak. Hemen kaçmam lazım buradan. Tren bile durur abi. Burası kasaba gibi bir yer. Pirinç tarlaları arasında vallahi ördek gibi gezerim. Benden başka da yürüyen yok. Evet. Bence burada 6 ay kış olmasa, böyle Tokyo'daki gibi böyle bir ay, 1,5 ay kış olsa, buralarda Hokkaido'da örnek veriyorum 5 milyon kişi yaşıyorsa net 50 milyon 60 milyon kişi. En az Tokyo'daki kadar insan buralarda yaşar. Yok, buranın kışı normal bir şey değil abi. Daha bakalım. Daha buralara, daha Wakkanai'ye çıkacağız. Aşağılara ineceğiz. Kıyı bölgelerinde geçeceğiz. Bakalım her yeri, her şehri detaylıca gezip not almak istiyorum. Not etmek istiyorum kendime. Her seferinde buraları bu enerjiyle gezmem imkansız. Çok büyük yerler. Bir para akışı olması lazım. Zor. Zor. Kapandı. Japon otel odası tanıtımı yapalım. Nasıl açılıyor bunlar ya? Heh. Büyük yapmışlar bu sefer. Büyük yapmışlar. Tamam. Güzel, fena değil. İdare. Yerimiz bu. Bir yatak kontrolü. Yani fena değil. Japonlara göre iş görür. Ücretsiz bir su mu var mı? O da yok. Tamam.
Hemen bir duş alacağım, temizleneceğim, paklanacağım, birkaç saat dinlenip akşam vakti güzel bir yemek yemek için dışarıda Asahikawa'da bir yer bulalım. Belki de bir yolluk morluk bir bar. Yerellerle tanışmak için güzel oluyor Japonya'da barlara gitmek. Geçen videoda Sapporo'nun Gol Kralı ile tanıştık. Enteresan. O aynayı da Japon'a göre yapmışlar. Bak kafam gözükmüyor. Nasıl yürümüşsem ayağım kanamış. Çok aşındırmışım böyle. Kışlığımı giydim. Altımda şort, üstümde montbel. Ramen sıcacık. Meşhur soya soslu rameni yemek için gündüz 25 dereceleri görüyor. 27 dereceyi falan gördü bugün. Akşam 10 derece. Enteresan bir havası var buranın. Asahikawa gece hayatı. Kasabada gece hayatı. Karnımızı doyurduk Binyen'e. Meşhur Asahikawa'nın soya soslu ramenini yedik. Tatlı bir abimdi. Yaşlanmışlar ama ya. Yaşlanmışlar. Senelerdir bu işleri yapıyorlar. Şimdi buranın bir sakesini içeyim. Bir yolluk molluk bir şeyler içeyim. İçim ısınsın. Çünkü içeride abi dışarıda bir şeyler oluyor. Ha, göz bar var burada. Lan yine döndüm dolaştım. Kulüplerin, pavyonların olduğu yerde kalıyorum. Sapporo'da da köye kasabaya geliyoruz. Bir şekilde tarlasının osunu busunu satan. Soğuk olduğu için galiba. 6 ay soğuk. Her yerde bir kulüp var. Her taraftan birileri çıkıyor. Kuzeye geldik. Burada da binaların içerisine girdik. 5. kata çıkacağım. Bir tane bar buldum da anime hayranı bir abi. Bir sake içeceğim ya. Spontane. Geldik bir binanın içerisine. Benim yer burası. Müzikler falan geliyor. Okey. Şöyle. Asahikawa'nın sakesiymiş. Pirinçten yapılma sakesi. Şöyle bir şey. Tüpte getirdi. Şerefinize arkadaşlar. İçiyorum. Böyle aromalı gibi, aromalı. İma Torkogo. Torko. Torkogo. Torkoなんだ。Turkey. Turkey. Torkogo hanashimasu. Yiyelim. Deniz ürünlerini karıştırmış abi. Ayısı. Burada herkesin kafası güzel, sahibinin de kafası güzel. Türkiye'yi anlatıyor ama yanımdaki abiyi anlatıyor. Bana hiç bakmadı. Hadi içelim. Yani bu biraz dedi tofu koydum dedi, susam koydum dedi. Bir iki deniz ürünü var dedi, anlamadım. Bunların sakeleri çok büyük. カンペーターズが透明新聞使うから。Önüme bir şeyler getirdi. Bu ne acaba? Nihongo namae nan desu? İka. Abi ne verdin bana? Soslamış, tatlı bir suya bulamış getirmiş. Sosa bulamış getirmiş. Bu nasıl bir müzik ya? Böyle bir şey. Ama içkinin yanında demek ki böyle şeyler yiyip içiyorlar. Rastgele girdiğim yerlerde hep enteresan hikayeler çıkıyor. Arkamdaki grupla tanıştım. Lise arkadaşlarıymış, toplanmışlar. Arkamdaki abi 94 yılında Kapadokya ve Pamukkale'ye gitmiş. Onu anlattılar. Beraber şerefe falan yaptık. Bu müziklerden telif yemezsem bunları yayınlayacağım. Kapatalım abi. Yanda birileri karaoke yapıyormuş. Başım döndü. Sakemi içtim. 2000 yen. Güzeldi. Her gece farklı insanlarla tanışmaya başladım.
Ama yorucu oluyor bu. Herkese hikayemi anlatıyorum ya. Kameramanlara da çekmeye çalıştım da. Kimse kardeşim sen neyi çekiyor filan da demedi. Abim bir teşekkür ederim filan dedi. Türkçe biliyormuş bir tanesi. İlginç karakterler çıkıyor. Ama 2000 yen biraz fazla aldı gibi ya. Şöyle bir binanın 5. katında enteresan hikayelere tanık olup günümüzü noktaladık. Gece yarısı oldu ama ortalık biraz hareketli. Bir iki yere gideceğim. Biraz dinlenerek etrafta analiz yapmam lazım. Sen ne anlatıyorsun filan diyecekler. Böyle ileri tuşuna filan basacaksınız değil mi? Tahmin edebiliyorum. Ne ama arkadaş bu da benim yaşantım. Neyse onu gösteriyoruz. Yapacak bir şey yok. Kafam güzel olunca da daha güzel, daha akıcı konuşabiliyorum. Benim bir kısmım Japonlara benziyor bu yönden. Ya Japonlarda da bu var. Yani içmeden rahat olamıyorlar. O yüzden çok içiyorlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.